Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim keklik. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Bizim kekliği gördüğünüz zaman çok şaşıracaksınız. Hani dışarıda sürekli kendi kendine gizli gizli gezen vardı ya. Biz içeri koydukça dışarı çıkan, etrafta dolaşan ve özgür olan tavuğumuz. Hatta çiftliğin en özgür tavuğu. Bugün civcivleriyle geri döndü. Keradan'ın yaptığına biz bile şaşırdık. Ben oldukça şaşırdım. Nasıl etti, nasıl yaptı, nerede civciv çıkarttı, ne zaman oldu ve dışarıda sürüden bağımsız bakıyor. Harikalar Diyarı'nın çok dışında bakıyor. Baksanız arkadaşlar, torların içinde. Maşallah. Kendisi çok yaklaştırmıyor. Bizim keklik başarmış ama. Arkasına da takmış civcivlerini dolandırıyor. Şöyle duracağım da. Yanına gittikçe kaçıyor. Yabani çünkü. Harikalar Diyarı'nın yabani tavuğu, yabani civcivleriyle geri döndü arkadaşlar. İlk gördük, inanamadım. Ya çünkü her gün görüyorduk hayvanı. Geliyordu yani. Etrafı çok fazla görüyordum. Meğersem gurkmuş. Gurk olduğunu bile çok hissettirmedi bize. Şimdi çok yaklaşmak istiyorum, yaklaşamıyorum. Şöyle baksanız yeter. Canım benim maşallah. Bu aralar küllü bizim çiftlik zıvanadan çıktı arkadaşlar. Herkes her yerde firar peşinde. Firar eden tavuk civcivleriyle dönüyor ya da yumurtalar üstüne yatarken yakalıyoruz. Hiçbirine dokunmuyorum. Şimdi keklik kendi yavrularını çıkarttığı için çok mutluyum bu arada. O yetiştirecek ve yabani olarak yetiştirecek muhtemelen civcivlerini. Biz de bunu böyle gözlemleyeceğiz. Büyümelerini falan. Şimdi sıkıntımız şu, dışarıda olmaları. Şu an çiftliğin dışında oldukları için korumasızlar. Anne tavuk koruyabildiği kadar korur. Ama koruyamadığı kısımda ne yapacağız onu pek kestiremiyorum. Annem benim, canım benim maşallah. Hepsi civcivler, hepsi de sana benziyor. Kendisine benziyor civcivler arkadaşlar. Sayısını bile sayamadım düzgün kaç tane var diye. Neyse burada kedi olabilir. Yabani hayvanlar gelebilir dışarıdan. Onlara karşı civcivlerini koruyabilecek mi, koruyamayacak mı çok fazla bu konuda düşünüyorum ama yani civcivlerini almak zorunda kalır mıyız? Ya da tavuğumuzu civcivlerle birlikte kümes içerisine alacağız. Ama bu tavuk rahat durmuyor, tekrardan kümesin dışına çıkıyor. Yine öyle bir şey olur mu? Ya da bir kafese alacağız. Bir yanım da şöyle düşünüyor arkadaşlar. Hiç dokunmasak mı buna ya? Yabani olarak deneyelim bakalım dışarıda civcivlerini çok iyi bir şekilde büyütebilecek mi? Bir de o var. Ama bu riske girilir mi? Çok girmek istemiyorum. Çünkü çok büyük bir risk olur bizim için. Kekliğin cinsi çok iyi. Çok güzel bir kırma tavuk. Önündeki altındaki civcivler de aynı onun gibi olacak muhtemelen. Bu riske girilir mi bilemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ama çok iyiydi yani. Muhteşem. Bu yılın bizi en çok heyecanlandıran civciv çıkımıydı. Kekliğin dışarıda yabani hayatı içerisinde yabani civcivler üretip büyütmesi inanılmaz olacak. İnsana gerçekten hiç yaklaşmıyor. Bizlerden sürekli kaçıyor. Ona hükmetmek oldukça zor. Maşallah. Rabbim sizlere de böyle tavuklar nasip etsin.
Kekli izlemekten geri duramıyorum arkadaşlar. Şimdi 20 dakikada şurada oturuyorum, ondan izliyorum. Başarılı bir tavuk, başarılı civcivler. 6 tane mi civciv var? 2, 4, 5, 6 tane de civciv var. Çok güzel. Bak, civcivler öbür tarafa geçiyor çiftliğin. Ama anne bu taraftan öbür tarafa geçmeye hiç niyeti yok zaten. Civcivlerine güzel bakıyor. Bunları içeri almak için elimize geleni yapacağız bu arada. Ki yapmamız lazım. Bunları içeri alıştırmalıyız. Şu annesinin aynısı ha. Şurada. Çok güzelsiniz siz maç. Şu arkadaşı komple çıkartmam lazım. Çünkü şu an rahat ulaşamıyorum. Civcivleri de annelerini de buradan alacağım. Dışarıda salahana gezen bizim yabani tavuk ve civcivleri gibi olmaması lazım. Hadi bismillah. Kafesimizi getirdik, taşıma kafesimizi. İçerideki kafese taşıyacağım tabi annemizi. O kadar içeri doğru girmiş ki ben bile zor giriyorum. Şimdi geldim, anne ne kadar sert onu bilmiyorum. Birlikte göreceğiz şimdi sertliğini. Evet, sinirli bir tavuğa benziyor. Elime herhalde olacak. Altına bakmam lazım ama. Oo, altında yumurtalar da var. Nasıl yapacağız? Biz bir tavukçu. Çocuklarını görmem lazım. Kaç tane çıkmış, kaç tanesi çıkmamış. Yumurtaları kontrol etmeliyiz ama. He? Anne? Koşu vurur. Oo, altı ama yumurta dolu. Daha yeni çıkım başlamış. Daha yeni çıkım başlamış. Tamam. Daha çıkım yeni başlamış. Civciv yeni çıkmış. O yüzden taşıma işlemi iptal. Yabani tavuğumuz civcivleriyle oldukça mutlu. Sabaha kadar izlerimde sıkılma. Bunları çiftliğin içine sokuyorum, tamam mı? Yine bir şekilde dışarı çıkmayı başarıyor. Kerata nasıl beceriyorsa artık, bak şimdi. Girdi ya. Bak şimdi. Girdi. Kapıyı kapatıyorum. Sonra gidiyor. Şu yukarılardan atlaya bir şekilde aşağı iniyor. Civcivler hızdan torun arasından geçiyor. Bu kadar. Değişik. Bir sürpriz de burada arkadaşlar. Zaten bunun videosunu çekmiştik ama bunun civcivler çıkmaya başladı. Altındaki 7 tane civciv vardı. Onları aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu civciv çıkarttıkça biz aldığımız civcivleri götürüp kafese koyuyoruz. Sebebi ise yumurtadan aralıklı salınması. Yani her yumurta kendi arasında 3-5 gün oynuyor. Biraz kuluçkaya yatmadan önce gizlice yattığı için altındaki yumurtaların günleri farklı. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Önce bu civcivleri almamız lazım. Şu an bak, bir tane daha çıkartmış. O civcivi de götürmeliyiz aslında kafese. Neyse, alırız. Altında kaç tane yumurta kaldı onu bilmiyorum. Şimdi onu da görmek istiyorum. Anne biraz sert bir tavuk. Ama görebilirsek bir bakacağım altına. Ne güzel değil mi bugün? Sabahına yabani bir tavuk civcivleriyle geliyor çiftliğimize. Sonrasında zaten gizlice kurt düşen tavuğumuzun civcivlerin çıktığını fark ediyoruz. 7 civcivi kafese taşıdıktan hemen sonra halen beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey. Annemizin çok sert, sinirli bir anne. Bir dur, hadi dur. 3-4-5 tane falan yumurta kalmış. Çok iyi. Tamam. Harika. Arkadaşlar, otların içinde yatan, kurttan çıkan civcivlerden 7 tanesi burada. En küçük civcivler onlar. Bura biraz karma ama bak, şu arada duruyorlar ya misal. Şu arada bak, daha yeni. Ha, bu da aynı. Bak, kendine gelememiş belli, zaten sarhoş. Şu arkadaş çekilirse, şu arkadaş arkalarında var 2-3 tane ya. Onlara göstermek istedim. Ben bir çay çekeyim sana. Genelde siyah ağırlıklı. Ama tabii renk sonradan değiştirebilir. Yani blue'ya bozabilir ki zaten annelerine benziyorlar bu konuda. Çıkım devam ediyor. Çıkan civcivleri de almaya devam ediyoruz biz. Böyle
Bütün yumurtalardaki civcivleri alacağız. En sonunda anneye ya birleştireceğiz ya birleştirmeyeceğiz. Bu konuda biraz tartışma çıkabilir yorumlarda. Bakacağız. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Annemiz biliyorsunuz civciv çıkartıyor şu an. Halen çıkartıyor. Bugünkü bu videomuzda da yani çok güzel gelişiyor bu durum. Hem dışarıdaki yabani civcivlerimiz annemizi gördünüz ama aynı zamanda da öbür civciv çıkımı devam ediyor otların arasındaki. Bu durumu da böyle yönetmek zorundaydık. Çünkü yumurtalar farklı zamanlarda yumurta salınmış. Sadece onun değil o yumurtalar. Farklı tavuk yumurtaları da var gördüğüm kadarıyla. Ve onları çıkartması zaman. Yani 3 gün 4 gün arayla çıkıyor. Çıkan civcivler altında bırakırsak aç ve susuz kalırlar. Anne durup orada bütün yumurtaları çıkartması lazım. Onu beklemeye devam ediyoruz. Bizim sürü gitgide yabanileşmeye de başladı. Daha demin arka tarafta biliyorsunuz yabani tavuğumuz keklik yavrularıyla geldi. Şimdi ise ağaçların üzerine çıkan ve tüneyen tavuklarımızı görüyoruz. Şeftali ağacının üstünde. Ve bu yeni feriklerimiz bizim bu yılki. Renk tonları falan da çok tatlı. Tuttum. Ortam ne kadar yabani ve doğalsa tavuklarınız o kadar mutlu ve huzurludur arkadaşlar. Bunu her zaman söylerim. Onların mutluluğu ve huzuru için çalışın. Siz zaten keyiflendikçe onlar da keyiflenecek. Onlar keyiflenince de üretiminiz bir hayli güzel olacak. Oo, öbür tavuklar da yavaş yavaş alıştıracaklar buraya belli. Çünkü tavuklar birbirlerini taklit etmeyi çok sever. Şu an bak dip köşede bir tane daha tavuk var. Bir üst tarafa biraz bakındı sonra vazgeçti. Ama şu ağacın üstünde oturan 2 tane tavuğu böyle mutlu ve huzurlu izlemek paha biçilemez. Söylüyorum, muhteşem bir duygu. Herhalde bunlar yakında buradan şu tarafa doğru da açılmaya başlarlar. Siz tavuksunuz, sincap değil size. Hem açılmalarını da çok da istemiyorum zaten. Ya canlarım benim, şeftalileri yemeyin, bunlar bizim. Yeriz neyse. Onu da sizlerle paylaştığıma göre Pony bunlar da alıştı, bunlar da dışarı çıkmak istiyor. Bunları da açalım arkadaşlar. Siz de çıkın, sizin de hakkınız. Bayağı alıştılar ha. Hemen adapte oldular ortama. Kaba sakal, kara sakal yok piyasada bu arada. Kara sakalı biz kaybettik mi acaba ya? Ben bu yıl biraz düğün üstü çok fazla şey oldu. Yani çiftlikten bazen çok koptuğum oldu, bir hafta 2 hafta. O ara acaba bizim kara sakal gitti mi, ak sakal gitti mi? Bu kaba sakal, tamam mı bizim? Bir de bunun kardeşi vardı, buna çok benziyor. Onu görmüyorum ya. Bayağıdır görmüyorum. Sen de artık cücükler bırak, kocaman feric olmuş onlar, yeter bak. Peynirle zeytine bak. Açlar aç. Canlarım açsınız değil mi? Hiç doymuyorsunuz siz. İçeride o kadar yedirdim. Şu mavi kovadan yem yemeyi o kadar seviyorlar ki. Elimde o kovayı görünce illa ondan yiyecekler ikisi de. Tamam yiyin. Tamam zeytin, bakma bana öyle ters. Yemini ye. Şimdi bakalım o dediğim tavuk buralarda mı? Herhalde ya hastane bölümünde olabilir. Çünkü yoktur yani sürüde görünüyor. Maksaka yok. Aha meymenet geldi. Bak bu da bir meymenet bak. Adım atışından belli. Bunda da meymenet olsun. Horoz ama. Çok güzel horozlar da var bu ara. İnceliyorum böyle göz ucuyla. Alttan gelen feriklerden. O çiftlik bayağı pislenmiş burayı. Acil burayı temizlemem lazım. Bir gün içerisinde tüy dökümü de başlamış. Mevsim geçişlerine girdik arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Hayvanlarımızın şu an hastalıkları artmaya başlamıştır. Bu hastalıkların önüne geçebilmeniz için ekstra takviyelerinizi verin. İşte vitamin, mineral olarak ben genelde işte maden suyu takviyesi yapıyorum şu ara. Ondan sonra vitamin vermiyorum. Vitamin ben sürüde çok kullanmıyorum bu arada. Soranlar oluyor. Hiç kullanmıyorum hatta. Ben kendim hayvanların mineralleri için maden suyu kullanıyorum. Ekmek mayası veriyorum. Zaten çoğusunu size de paylaştım. Bu şekilde hayvanları ayakta tutmaya çalışıyorum. Bir de bizimkiler gezen tavuk ya. Etrafta ot, böcek, örtü bulup bir şekilde onları tüketip kendi enerjilerini toplayabiliyorlar. Tamam kuzum, kovadaki yemi yiyin. Tamam. Zeytin zaten hiç istifini bozmadı. Bak. Hemen sinirlendi bana. Tamam bir şey demedim, git ye. Tamam git ye. Tamam. Peynirim benim peynirim. Heh. Minik keçim benim minik. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbim burada gördüklerinizin daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Böyle güzel keçileriniz sizin de olsun. Evinizin arka bahçenizde böyle cüce keçi bakabilirsiniz. Aha biz bak gördük. Çok fazla diyen oldu. Almayın, etmeyin. Bakamazsınız diyenler de oldu. Arkadaşlar denedik. Ben bunu severim işte. Her kim ne derse desin. Deneyeceksin abi. Cüce keçi. Büyük keçi olsaymış gerçekten bakamazmışım bu arada. Büyük keçi bizim bu çiftlikte olmazmış, onu da gördüm. Bizde hem zor olurmuş hem de hayvanları yönetebilmek kolay değil, biraz hayvanlar. Bak bak bak. Afacan hayvanlar, yani rahat durmuyorlar. Azıyorlar, duruyorlar. Koyun gibi değiller. Ama memnunum ben bunlardan. En azından renk katıyorlar. Şimdi Harikalar Diyarı'nda bu yıl gerçekten farklı işler oldu. Şimdiki planımız da artık işler güçler bitirdiğimize göre hindiyi artık getirmem lazım. Söz verdi Dadaş, biliyorsunuz. Söz verdi mi yapar. Bir sene de geçti üstünden, onu yapar. O yüzden ilk fırsatta önce burada şu an çünkü bir hindi eksik, yani bir çift hindiye ihtiyacım var. Ondan sonra zaten şu an bir şeyler dolandırıyoruz. Belki de taşımaya başlarız, hiç belli olmaz. Uzun zaman oldu ama biraz tabii zaman alacak. Zamanla bakacağız. Tavuklar yine kendine kanal açmış. Güzelce de aşınıyorlar arkadaşlar. Ne oldu? Güvercin onlar çocuklar. Keyfinize bakın. Maşallah, maşallah. Kızlar. Kızlayım. 3 farklı renk bir arada. Ha? İnsan içi akıyor, sessizleşiyor, sakinleşiyor. Sadece böyle izlemek istiyor her şeyi. Genelde bana olan bu arkadaşlar. Oturunca, onlarla birlikte vakit geçirmeye başlayınca dünyası değişiyor insanın. Oo, lahanalar bu yıl da güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Buraları özleyeceğim. Çünkü bu çiftliği buradan taşımayı düşünüyorum, biliyorsunuz. Nasip olursa tabii. Ne oldu? Bunlar sizin değil mi? Hadiyle Büdü de çok sever lahanayla. Çocuklar bugün size veremeyeceğim. Ama ilerleyen haftalar zaten veririz. Şunu bir tavşanlarıma vereyim, yesinler. Tavşanlar zaten süreli kaçma planları yapıyorlar. Kafesin içi delim deşik arkadaşlar. Tahtalar artık çürüdü çünkü yıllardır. Bunların yerini değiştirmek ya da yeni bir kafes yapmak lazım. Aslında yeni bir kafes yapıp burayı da bizim keçilere atamayı düşünüyorum. Kışın hem daha güzel olur hem de altını da iyi yaparsak, yavru falan olursa daha iyi olur burada ya. Keçiler için diyorum. Çünkü bazen içeriden çıkartmamamız gerekebilir. Bu alan gayet yeterli gibi. Haksız mıyım? Al sen de yukarıda azıcık ye. Kişi yemişsin zaten. Çok tatlısınız. Böyle işte. Bunlar aslında öyle kafes. Arkadan gelen zeytin ve peynire de muhteşem bir ev olabilir buraya dizayn edersek. Geçici süreli yani.
Tavşanlar lahana yerken izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bazen böyle elime bir tane kapıyorum, getirip şurada onları gözlemliyorum. Asemele gibi aynı. Al seslerine bakın. Kıtır 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 kıtır. Maşallah. Bizim maviş kral su içiyor. Dev gibi tavşan. Şöyle bırakayım yesinler. Ama bak şuna. Gözleri bile görünmüyor. Tamam, çıkıyorum. Şuralarda delik bak. Üstlerini hep kapatmışız. Ortadaki tahta çürümüş. Tavşanlar da çürüyen tahtayı hemen eşelemeye başlamışlar. O yüzden biraz orada sıkıntı yaşadık. Hadi bakalım. Son kez tekrardan şu civciv bakalım. Tavuğumuz civciv çıkarmış mı? Yine. Ne oluyor? Çıkan bütün civcivleri taşıyoruz zaten de. Yine bakalım. Ne oluyor? Yok, görmedim çıkmış. Aynı devam ediyor. Çarata. Ya bu sürede diyecek zeytin de peynir nerede, onları içeri kapadım. Dışarı çıkmasınlar diye. Çünkü beni rahatsız ediyorlar. Maşallah. Beyekler iyi. İçeride kuluçkaya yatan kekliğimizse o da iyi. Hala kalkmadı. Bekliyoruz. Geçen videomda göstermiştim. İnşallah daha iyi olur. Şimdi zeytin ve peyniri çıkartabilirim çünkü ben kaçıyorum arkadaşlar. Çiftlikten çıkacağım şimdi. Bismillah. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bazı arkadaşlar peynirin gebe olduğunu söylüyor. Ama biz emin değiliz. Olabilir, bilmiyorum. Peynir. Zeytin zaten hır. Zeytin. Oğlum. Ama benden başkaları da var yanımda. Gidip gezebilirsin, oynayabilirsin. İlla benimle böyle şey yapmak zorunda değilsin. Ulan peynir. Zeytin. Tamam dur. Zeytin jet peynirin yanına. Çabuk. Şöyle şey yapın. Şunu bir geçireyim. Şeyi de fark ettim aslında. Bu hayvanlar susuz olabilir. Çünkü gördüğüm kadarıyla suyun içine pislemişler ya. Ya keçiler için daha demiştim ya buraya bir yükseltme yapalım mı diye. Bir türlü ona karar veremedik aslında. Yükseltme yapsak mı, yapmasak mı bilemedim. Bir yanım da tavşanları buraya yatırmak istiyorum ama keçiler için de burası güzel. Şu ön bahçesi olduğu için. İçeri yükseltme yapsak. Ama içine pisledimler, içmiyorlar bizim keçiler. Bunu tekrar su doldurmam lazım. Zeytin koş, koş, koş. Bismillah. Allah'ım burada gördüğünüz bütün her şeyin daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Hamdolsun, şükürler olsun. Kucum kucum. Her yerde bir tavuk, bir hayvan kafasına göre hareket ediyor. Şu yabani tavuğun diyecek hiçbir şey yok. Fıltırçınlarım da iyi. Bu yıl kekliği çok üretemedik. Zeytin beni kolluyor arkadan. Şimdi doldurayım. Babam da en son damacanayı depo olarak yapmış, tasarlamış. O da güzel olmuş. Öbür depo muhtemelen kırıldı. Halen de 6 civcivi var bizim kekliğin ve dışarıda büyütüyor. Yem bile yok. Sadece su koyduk şuraya. Şeyi merak ediyoruz. Yabani olarak ne kadar geliştirebilir? Aha da kedi bak. Dadaş da
Pek bir şey yapamıyorum ben. İyi. Gözlemliyorum yani. Alsak mı almasak mı çok kestiremiyorum yavruları. Ama bakacağız artık. Hayırlısı olsun. Dedin susandın mı? Al. Tertemiz su. Yok, susuz da değilmiş. Susuz olmaman daha güzel. Evet. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Merak ettiklerinizi, sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda belki onlara değinmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh, tulum peyniri olacak size böyle. Gidin bir araya. Oğlum yan tarafı eşsiz bitirdi, şimdi burayı mı eşleyecek? Mayın tarlasına döndürdüler buraları ya. Neyse. Aha, suyu da bıraktık. İşimiz tamam arkadaşlar. Hamdolsun. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hoşça kalın. Bay bay.